Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kuru kayısıdan reçel hazırladım. Tarif için 2 kilo kuru kayısı, 1,5 kilo toz şeker kullandım. Kuru kayısıyı iyice yıkadım, temizledim. Birkaç kere suyunu değiştirdim. Sonrasında bir süzgeçten suyunu süzdürdüm ve iyice suyu süzüldükten sonra tencere içerisine aldım. Üzerine 1,5 kilo toz şekeri ilave ettim ve bir gece toz şeker içerisinde bekledi kuru kayısı. İnanılmaz lezzetli bir reçel tarifi oluyor. Sizler de denediğinizde göreceksiniz. Bir gece şeker içerisinde bekleyen kuru kayısı gördüğünüz gibi iyice suyunu saldı. Sıra geldi ocağa almaya tencereyi. Reçeli kaynatmak için ocağa aldım tencereyi. Önce yüksek ateşte kaynamasını sağlayacağım reçelin. Sonrasında altını kısacağım. Kendi kıvamında ara ara kontrol ederek pişireceğim. Ben günlük işlerimi yaparken reçel hazır olacak. Kısık ateşte pişirdiğiniz zaman reçel hiçbir şekilde köpürmüyor ve kendi kendine meyveler dağılmadan daha rahat pişiyor. Eğer ki herhangi bir reçel hazırlarsanız kısık ateşte pişirmenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi reçel kıvam aldı ve sonrasında 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyeceğim içerisine. Toplamda 1,5 saat kaynattım reçeli. Eğer ki sizler kıvamını nasıl ayarlayacağınızı düşünüyorsanız ara ara bir tabak içerisine alarak soğutup bakabilirsiniz kıvamına. Gördüğünüz gibi içerisine limon suyunu ekledikten sonra 1 dakika daha kaynattım ve içerisine 1 çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı ekledikten sonra tereyağı içerisinde eriyene dek altı açık kalacak ocağın. Sonrasında altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Biraz soğuması gerekiyor kavanozlara doldurulmadan önce. Hazırladım ve altını kapatma aşamasına gelen kuru kayısı reçeli şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Bu aşamada çok sıcak reçel size biraz kıvamı sulu gelebilir ama gayet koyu kıvamlı bir reçel oldu. Altını kapatıyorum ve biraz soğumasını bekliyorum kavanozlara doldurmadan önce. Gördüğünüz gibi kuru kayısı reçeli kavanozlara doldurulmaya hazır. Taze kayısıdan daha güzel olan kuru kayısı reçeli ben çok beğeniyorum ve sizlerin de denemesini kesinlikle öneriyorum. Tane tane sanki kestane şekeri yer gibi inanılmaz ağızda hoş bir lezzet bırakıyor. Kavanozların içerisine dolduruyorum. Toplamda 2 kilo kuru kayısı reçeli çıktı. Hazırladığım tariften ve kavanozlara dolduruyorum. Sizler de görüyorsunuz tane tane inanılmaz güzel gözüküyor. Lezzeti de bir o kadar güzel, emin olabilirsiniz. Zaten hazırladığınızda çok beğeneceksiniz bu reçeli. Ben çok taneli seviyorum. O yüzden içerisine su ilave etmedim. Kendi öz suyunda şekerle kaynadı ve istediğim kıvama geldi. Su ilavesi yapmadığım için kısık ateşte 1,5 saatte hazırladım ve kavanozlara doldurdum. Toplamda 2 kilo kadar reçel çıktı. 1 kilo 750 gramını kavanozlara doldurdum. Geri kalanını da bir tabak içerisine kahvaltı için ayırdım. Ben çok sevdiğim için kahvaltıda tüketeceğim. Gördüğünüz gibi tüm reçeli tabak içerisinde aldım tencereden
Ve sıra geldi kavanozların ağzını kapatmaya. Kavanozların ağzını kapatıp kış için saklayacağım kavanoz içerisindeki reçelleri. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel reçel tarifini sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, videoyu beğenmişsinizdir. Kıvamı, lezzeti yerinde güzel bir reçel tarifi arıyorsanız bu dönemde de kayısıyı bulamazsınız. Zaten zamanı geçti. Kuru kayısı ile kışın bile hazırlayıp zevkle yiyebileceğiniz bir tarif. Sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.